Dizilerde gördüğün parlak sırlı, arenada şan ve şöhret için savaşan kahramanlık masallarını unut. Gerçekte sen, onuru için savaşan özgür bir efsane değilsin. Sen, Roma halkı eğlensin diye bedeni satın alınmış sıradan bir kölesin. Alkışlandığında bile kendi hayatının sahibi olmayacaksın. Roma seni bir savaşçı yapmadı. Önce seni evinden kopardı, sonra bir eşya gibi satın aldı ve hayatta kalma çabanı eğlenceye çevirdi. Seviye 1. Av. 2. yüzyılın başında Tuna'nın kuzeyindeki Datça'da yaşıyordun. Ormanları, tarlaları ve aileni kendi dünyan sanıyordun. Ta ki Roma lejyonlarının düzenli adımları vadide yankılanana kadar. Karşındaki ordu yalnız kalabalık değil, eğitimli, sabırlı ve birlikte hareket eden bir makineydi. Savaştınız ama hattınız parçalandı. Çamura düştüğünde ailenin sesini duydun. Bileklerine geçirilen demir, eski hayatının bittiğini ilan etti. Günlerce güneye yürütüldün. Adın değil, taşıyabileceğin yük ve satıldığında getireceğin para önem taşıyordu. Seviye 2. Et pazarı. İtalya'daki pazarda dişlerin kontrol edildi, omuzlarına basıldı, kolların ve bacakların incelendi. Bir lanista seni satın aldı. Ardından Capua yakınlarındaki yüksek duvarlı Ludus'un demir kapısı arkandan kapandı. Seviye 3. Tahta kılıç. Saçların kısaltıldı, eşyaların alındı ve geçmişindeki isim kimsenin umurunda olmadı. Karşında doktore adı verilen eğitmen durdu. Sana keskin demir değil, ağır bir tahta eğitim kılıcı verdi. Saatlerce palus denilen kalın kazığa vurdun. Aynı adım, aynı savunma, aynı darbe. Tekrar, tekrar, tekrar. Bedenin incelendi ve ağır kalkanlı bir murmillo olarak sınıflandırıldın. Dövüş tarzın, güçlü olduğun kadar nerede kullanılacağını da belirliyordu. Büyük Sukut'un kolunu çekti. Miğfer görüşünü daralttı. Manika ve grevler her hareketini ağırlaştırdı. Zırh seni korurken seni yavaşlatıyordu. Arpa ağırlıklı yemek yedin, yaraların temizlendi ve kemiklerin iyileştirildi. Seni merhametten değil, yatırımını kaybetmemek için tedavi ettiler. Çünkü Lanista için pahalı bir bedendin. Geceleri dar hücrene döndün. Yanındaki adamla ekmeğini paylaştın ama bir gün arenada birbirinize karşı çıkarılabileceğinizi ikiniz de biliyordunuz. Seviye 4. İlk kum. Aylar sonra küçük bir taş amfiteyatrosunun karanlık koridorunda kapının açılmasını bekledin. Kapı açıldığında yüzüne sıcak hava ve eski kan kokusuna karışmış kum vurdu. Kalabalık sana verilen yeni adı bağırıyordu. Karşında daha küçük kalkanlı, kıvrık sicağı taşıyan bir Traix vardı. O da senin gibi korkuyordu. Yalnız bunu göstermemeyi öğrenmişti. İlk darbe miğferinde çınladığında bütün dünya metal sesine dönüştü. Sonra aylarca yaptığın hareketler düşünmeden bedenine geri geldi. Kalkanını öne sürdün, mesafeyi kapattın ve kısa Gladius'unu gereksiz yere savurmadın. Arenada öfke değil, sabır daha uzun yaşatıyordu. Rakibin yere düştüğünde parmağını kaldırarak yenilgiyi kabul etti. Kalabalık bağırdı ama son karar ne onun ne de senindi. Oyunları yöneten kişi ölüm işareti verdi. Rakibin kumda kaldı, sense kapıdan yürüyerek çıkarıldın. Hayatta kaldın ama arenadan çıkan kişi içeri giren kişiyle aynı değildi. Ludus'ta yaran dikildi, kalkanın onarıldı ve zaferin Lannista'nın defterine yazıldı. Yıllar geçti. Artık Tiro değil, birden fazla dövüşten sağ çıkmış veteranustun. Bedenindeki her yara değerini ve ününü artırdı. Roma'da adın kandillerin, bardakların ve duvar yazılarının üzerinde dolaştı. İnsanlar seni tanıyordu ama hala satın alınabilir bir bedendin. Sonunda Ludus Magnus'a getirildin. Eğitim avlusunun hemen yanında yükselen Kolezyum, dünyanın merkezi gibi görünüyordu. Adın artık Roma seyircisinin parasına dönüşmüştü. Yeraltı geçidinde yürürken on binlerce insanın ayak sesi taş tavanı titretti. Yukarıdaki ihtişam senin için yalnız daha büyük bir kafesti. Silah odasında miğferin indirildi, Sukut'un koluna bağlandı ve Gladius'un kontrol edildi. Attendantlar seni bir insan gibi değil, gösteri başlamadan önce hazırlanan ekipman gibi düzenledi. Seviye 5. Fabrika. Kapı açıldı ve parlak kum gözlerini aldı. Mermer tribünler, imparator locası ve kalabalığın gücü sana ait değildi. Karşındaki Traix hızlıydı. Küçük kalkanı ve kıvrık sicasıyla ağır donanımının çevresinde dönüyor, savunmandaki boşluğu arıyordu. Bir anlık gecikme yedi. Sicağı sol bacak koluna çarptı. Dizin çözüldü ve kalkanın bütün ağırlığıyla kuma indi.
Kılıcın elinden kaydı. Parmağını kaldırarak yenilgiyi kabul ettin. Tribünlerin gürültüsü arasında kararın yine başkasına ait olduğunu biliyordun. Bu kez sana misyo verildi. Rakibin kılıcını indirdi. Görevliler seni kaldırdı ve Roma seni öldürmeyerek de kazandı. Şanslıysan yıllar sonra eline Rudis denilen tahta kılıç verilebilirdi. Bu, arenadaki kariyerinin sona erdiğini gösterebilirdi. Ama o güne ulaşacağının garantisi yoktu. Gladyatör olmak senin seçimin değildi. Özgürlük, çoğu zaman kapının ötesinde değil, yalnız hayatta kaldığın bir sonraki güne ertelenmişti. Sen kazansan da rakibin kazansa da oyunun sahibi daima Roma'ydı. O kapı yeniden açılsaydı arenaya bir kez daha çıkar mıydın?